Tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha önce İsveç ve İngiltere vizeleri için yaptığım başvurularla ilgili uzunca yazılar yazmıştım. Doğrusu bu proje benim için biraz sürpriz oldu diyebilirim. Projeden 10 gün önce projeye seçildiğimi öğrendim. Proje yeri Sırbistan olduğu için vizesiz seyahat etme imkanı bulacaktım. Projede özellikle kırsal kesimde ikamet eden gençlerin girişimcilikle ilgili bilgilerin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen seminere katılma fırsatı buldum. Eğitim kursuna Türkiye'den 3 arkadaş gittik. Ayrıca Sırbistan, Yunanistan, İtalya, Polonya, Romanya ve Slovakya'dan katılımcılar vardı. Projeye bir hafta kaldığından hemen bilet ayarlama telaşına girdim. Balkanlara ilk defa gideceğimden Saraybosna'yı görüp öyle Sırbistan'a geçme kararı aldım. Böylelikle önce Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya indim. Daha sonra Sırbistan başkenti Belgrad'a otobüs ile geçtim. İnternete Saraybosna'da gezilecek yerler veya Belgrad'da gezilecek yerler yazarsanız bununla ilgili yığınla bilgi göreceğinizden detaylı açıklamalar yapmayacağım. Sadece oraya giderseniz muhakkak burayı da görmelisiniz diyeceğim listeyi sizlere sunmak istiyorum. Eğer Saraybosna'ya giderseniz 1. Dünya Savaşı'nın başladığı Latin Köprüsü'nü, içerisinde bakıcıların, kuyumcuların, küçük dükkanların, restoran ve kafelerin yer aldığı baş çarşıyı, Bosna valisi Hacı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Sebili, İsa'nın Kalbi Katedrali'ni, 1945'ten beri sönmediği söylenen Sonsuz Ateşi, Mustafa Başeski Caddesi'nde bulunan pazar yerini, Begova Camisi'ni ve altında bulunan Bedesteni, ayrıca binlerce şehidin olduğu mezarlığı ve Aliya İzzet Begoviç'i, Saraybosna'ya savaş süresince uygulanan ambargo nedeniyle kazılan Umut Tüneli'ni gezmeyi unutmayın derim. Saraybosna'da 2 gün kaldıktan sonra proje yeri olan Sırbistan'ın Kikinda şehrine yola koyulduk. Saraybosna bir vadi arasında kurulmuş adeta bir Karadeniz şehrini andırıyordu. Belgrad'a doğru yol aldıkça düzlükler artıyordu. Oldukça bol virajlardan geçtik. Normalde 4 saatte gidebilecek yolu biz ancak 8-9 saatte gidebildik. Sırbistan sınırından geçerken herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Aynı şekilde eğer Belgrad'a gelirseniz Eskişehir ve Yenişehir ile karşılaşacaksınız. Turistik mekanların tamamı kentin tarihi kısmında yer alıyor. Yeni Belgrad'da ise alışveriş merkezleri ve gökdelenleri ile kentin modern yüzünü temsil ediyor diyebiliriz. Alışveriş merkezlerini ve gökdelenleri birçok yerde görme fırsatı bulduğumuz için ben sadece kentin tarihi mekanlarını gezdim. Belgrad'da Osmanlı'nın kente hakim olduğu 1521 yılından beri adı değişmeyen kalenin bulunduğu Kale Meydanı listenizde ilk sıraya ekleyebilirsiniz. Buradan Sava ve Tuna nehirleri ile Yeni Belgrad'ın eşsiz manzarasını rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. İstiklal Caddesi'nin eski halini anımsatan Knez Mihalova Caddesi'ni, bohem yaşam tarzının merkezi konumundaki Skadarya'yı, tamamlandığında Balkanlardaki türdeşlerinin en büyüğü olacağı söylenen Aziz Sava Katedrali'ni, Eskişehir'in merkezi sayılan Cumhuriyet Meydanı'nı, beni belki de en çok etkileyen Nikola Tesla Müzesi'ni, Belgrad'da yaşayan Sırpların özgürlükleri için Osmanlı yönetimine karşı ayaklandıklarında kamplarını kurdukları taş meydanı, Osmanlı devrinden kalma Bayraklı Camisi'ni gezmeyi unutmayın derim. Saraybosna'da ve Belgrad'da görmeniz gereken yerlerin önerisini yaptıktan sonra yavaş yavaş sizi proje yerine yani Kikinda'ya götürmek istiyorum. Ondan önce genel itibariyle gözlemlediğim bir hususu sizlere aktarmak istiyorum. Bir savaş kırgınlığı gördüm Balkanlarda. Tüm metropollerin başına ne gelmişse buraların da başına gelmiş maalesef. Bir taraftan eskiyi devam ettirmek isteyen bir kesim, öbür taraftan moderniteye teslim olmuş bir kesim. Çoğunluk bu iki kesimin arasında kalmış. Buna kaybetmek mi denir, kazanmak mı? Bilemedim doğrusu. Ama dediğim gibi bir savaş yorgunluğu gördüm orada. Saraybosna ve Belgrad'da dikkatimi çeken şeylerden biri de sokaklardaki ve toplu taşıma araçlarındaki grafiti çalışmalarıydı. Kimilerine göre vandalizm, kimilerine göre bir sanat olarak görülen grafitinin yer yer şehre güzellikler kattığına inanıyorum. Başkasının özgürlüğüne kısıtlama getirmeyen, nefret, şiddet içermeyen bu tür içerikler önemli eserlerdir bana göre. Ama maalesef şehrin birçok mekanı bu manada hor kullanılmış. Yasaklar yeni arayışlar doğurur. Özgürlükler de yeni kısıtlamalar tabii ki de. Bu kısır döngüde vasat bir insan kalmak gerçekten zor. Her şeyin aşırısından kaçınmak temennisiyle. İki şehir de başkent olduğu için kozmopolitik bir yapıya sahip. Dolayısıyla her ulustan insanı burada görebilirsiniz. Projemiz Sırbistan'a bağlı Kikinda şehrinde gerçekleşti. Kikinda'da şüphesiz en beğendiğim yer Kika Müzesi'ndeki
mamut iskeletleriydi. Kikinda Romanya ve Macaristan arasında sessiz, temiz ve genellikle 2-3 katlı binalardan oluşan bir şehir. Her proje gibi bu projede de birçok ulustan yeni arkadaşlar edindim. Girişimcilikle ilgili bilgilerimi güncelleme fırsatı buldum. Bazen bildiğimizi ve çok şey gördüğümüzü iddia ediyoruz. Aslında şu küçücük dünya hayatında daha görmediğimiz nice yerler var. İnsanoğlunun keşfetme ve öğrenme serüveni hiçbir zaman bitmeyecek. Okumayı ve yazmayı bitirdim, öğreneceklerimi öğrendim dediğimiz anda aslında biz biteriz. Bir gün kendi köyünden dahi dışarı çıkmamış bir adama dünyanın büyüklüğünün ne kadar olabileceği ile ilgili bir soru sormuşlar. Adam, dünya bizim köy ve komşu köyden ibaret demiş. Herkesin dünyası gördüğü yerler kadardır. Dünyası geniş olanın bakış açısı da geniş olur. Bakış açımı genişletmemde bir nebze yardımcı olan Yod Sezon ekibine ve tabii ki de yolda, projede bana tercümanlık yapan Selda Tarakçı'ya ve Caner Papuççu'ya çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha İngilizce konuşamamanın zorluğunu yaşadım diyebilirim. Vakit varken en az bir dil üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. İletişim kurmanın, anlamanın, anlaşmanın bir yolu da yoldayken kendini ifade edecek kadar dil bilgisine sahip olmaktır. Şu sıralar bu dünya hayatı çok kısa. Acaba ne ile uğraşmalıyım sorusunu sıkça kendime soruyorum. Cevabı bulduğumda sizinle paylaşacağım fakat size şunu söyleyebilirim. Dün geçti, yarının geleceği belli değil. Öyleyse yaşadığımız bu anın, bugünün kıymetini iyi bilelim. Bu dünyada devlet memuru olmaktan, sigortalı çalışmaktan çok daha önemli şeyler var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.